Herkese merhaba arkadaşlar. Harika Fikirler, Geri Dönüşüm ve Hobi kanalına hoş geldiniz. Bugün efsane bir projeyle geldim. Sonuna kadar dikkatlice izlemenizi rica ediyorum. Hiçbir saniyesini kaçırmayın çünkü gerçekten buna değecek. Emin olabilirsiniz. Garanti veriyorum. Beğeneceğinizi düşündüğüm bir proje. Uğraştığım ve uzun zamandan beri aklımda olan bir proje. Bunun için kolilere ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Karton kutulara. Gördüğünüz şekilde bir tanesini aldım ve zeminimizi oluşturacağı için iç bölümünün sağlam olması, dayanıklı olması gerekli. O yüzden de gördüğünüz gibi ekstra kartonları kutumun ölçüsünde kesip silikonla da yan kısımlarını yapıştırarak kutumun daha sağlam olmasını sağlıyorum açıkçası. Orta bölümlerini de kestim ki bu şekilde iç içe geçsin ve kolim daha da sağlam hale gelsin. İçini sağlamlaştırmayı tamamladıktan sonra üst kısmını bantlıyorum her iki taraftan. Ve orta bölümden de bantlıyorum ki daha da sağlam olsun. Çok sağlam olsun açıkçası. İlk kolimiz bitti, tamamladık. Aynısından çok ama çok hızlı bir şekilde bir tane daha yapıyorum. Hemen görmeniz için. Gördüğünüz gibi iç içe geçirdim. Yan kısımlarından silikonladım. Yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz silikonunuz yoksa. Ve gördüğünüz gibi koli bandıyla bantladım. Şimdi bu koliden 2 tane oldu. Birincisinin yan kısmına bir tane ayakkabı kutusu yapıştırıyorum. Bu zeminimizi bir tık daha büyütmek için gerekli arkadaşlar. Diğer türlü küçük olacaktı çünkü. Birincisini silikonla önce yapıştırıp akabinde bantladıktan sonra ikinci kutu için de aynı işlemi uyguluyorum. İnanın izlediğinize değecek. Pişman olmayacaksınız, garanti veriyorum. Ve az önce hazırladığımız ikinci koliyi de yanına yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz şekilde bir zemin oluşturduk. Hemen sonrasında silikonumla, eğer silikonunuz yoksa yapıştırıcıyla, ama sağlam bir yapıştırıcı olsun, yan kısımlarına 2 tane koliyi dik şekilde, daha doğrusu gördüğünüz şekilde yapıştırdım arkadaşlar. Üzerine de silikonluyorum ve en üst kısmına bir karton daha koyuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne? Çok az kaldı. Birazdan zaten anlayacaksınız ne olduğunu. Ve ön kısmı için de yine bir kartondan yardım alıyorum. Kalemle işaretledikten sonra yan kısımlarından kıvırıyorum. Gördüğünüz gibi katlayarak iç kısma, içine sığacak şekilde ölçüsünü alıyorum ve kalemimle yarım bir daire çiziyorum. Ve çizdiğim yerden kesiyorum. Kestikten sonra da arkadaşlar yan kısımlarından yine yapıştırıcımla yapıştırıyorum. Evet, artık kendini belli etmeye başladı. Büyük ihtimalle artık tahmin etmeye başladınız siz de. Ve son olarak da yine büyük bir kartonu, aslında son değil, sondan bir önceki aşama bu da. Bu ön kısımlarının görünmemesi için, ön ve üst kısımlarının görünmemesi için yine bir kartondan yardım alarak yapıştırıcımla sağlam bir şekilde yapıştırıyorum. Ve arkasını kapatıyorum arkadaşlar bu gördüğünüz kartonla da. Ve yine başka bir karton yardımıyla da üst kısmı kapattım ve artık şeklimiz ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, çok güzel bir şömine yapıyoruz. Bunlar da birazdan şöminemizin üzerine yapıştıracağımız tuğlalarımız olacak. Düzenli bir şekilde yapıştırmanızı tavsiye ederim. Arasındaki özellikle boşluklara dikkat ederek şöminenizin büyüklüğüne, elinizdeki kartonlara göre siz karar verin. Gördüğünüz gibi tam bir tuğla görünümü vermek için de bu çizgilere özellikle dikkat edin. Aradaki bıraktığınız boşluklara. Bu şekilde yaparsanız çok güzel görünüyor bitiminde arkadaşlar. Silikon yardımıyla yapıştırdım tek tek. Zaman alıyor mu? Evet, biraz zaman alıyor elbette.
Ben uzun zamandır çalışıyorum üzerinde ama değiyor mu sonuna? Evet, sonucuna değiyor arkadaşlar. Çektiğiniz sıkıntıların karşılığını alacaksınız. Gördüğünüz gibi ön kısmını, iç kısmını, yan kısmını ve en alt kısmını bu şekilde kestiğim kartonlarla yapıştırarak kapladım. Bu hani kaba hali derler ya, bu o hali arkadaşlar. Şimdi ise peçetelerin o katmanları olur ya, onları ayırarak o ayırdığınız katmanları tutkal yardımıyla bu kartonların üzerine yapıştırıyorum. Tutkala biraz su da ilave ettim. Suyla tutkalı karıştırdım. Ve komple bütün kestiğim o tuğla görünümünü verecek olan kartonların özellikle üst, yan ve alt bölümlerini peçeteyle kapladım arkadaşlar. Daha da tam olarak bir şömine havası vermesi için de ben bunları da ilave ettim ama yapmaya da bilirsiniz elbette. Sizin tercihinize bağlı. Bu oval görüntü yerine kare olarak da bırakabilirsiniz o bölümü. Ve evet arkadaşlar, kaba haliyle şu anda şöminemiz bitmiş durumda. Şimdi su bazlı beyaz akrilik boyayla gördüğünüz şekilde komple boyuyorum arkadaşlar. 2 kat boyadım ben. Daha da beyaz durması açısından. Ve gördüğünüz şekilde kurumaya bıraktım. Bu arada peçeteleri de kuruması için bir gün beklemeniz gerekmekte. Onu da hemen belirteyim. Yapıştırdıktan sonra peçeteleri. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 tane ahşap parça vardı elimde. Bunlar atıl vaziyetteydi açıkçası. Bunları aldım, değerlendirdim burada bu projemde. Ama bu haliyle mi değerlendirdim? Hayır. Şimdi bu gördüğünüz 2 tane boyayla, şimdi ne boyası bu? Hemen söyleyeyim. Evet, bildiğiniz ayakkabı boyası arkadaşlar. Kahverengi ayakkabı boyasıyla şimdi bu gördüğünüz renk çok farklı bir renge dönüşecek. Dikkatle izleyin lütfen. Eğer boyanız kurumuşsa biraz su ilave edebilirsiniz içine. Suyla karıştırıp daha sürülebilir hale getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu renkten, evet bu renkti boyamadan önce ama şimdi bu renk oldu. Kuruduğunda çok daha güzel olacak. Bu damarları da ağacın üzerindeki damar görünümünü de yine fırçayla ben verdim. Onu da birazdan şimdi şimdi burada göstereceğim. Yukarıki ahşabı boyarken gösteriyorum. Burayı da dikkatli izleyin. Önce gördüğünüz şekilde aynı yöne doğru boyadım arkadaşlar. Sağ sol yaparak. Şimdi ise süngerin uç kısmına yoğun bir boya alıyorum ve direkt bastırıp süngerimi çekiyorum. Yapması çok kolay. Bu kuruduğunda damar görüntüsü verecek. Aynı bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve sonuç. Yorumu size bırakıyorum. Ben bayıldım. Kullanmaya da başladım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada burada gördüğünüz birçok projeyi yaptım. Linkini bırakacağım yaptıklarımın. Bir kısmını da henüz yayınlayamadım. Onları da çektim. Onları da önümüzdeki hafta yayınlayacağım arkadaşlar YouTube kanalımda. Onlar da olacak. Özellikle bu gördüğünüz şömine koruyucu, siperlik de deniyor. Şömine siperliği biliyorsunuz. Onun nasıl yapıldığını, farklı birkaç obje daha var. Onların nasıl yapıldığını ileriki bölümlerde, daha doğrusu önümüzdeki hafta kanalımda olacak. İçinde gördüğünüz ağaçlar gerçek, normal bildiğiniz ağaç. Onları altına 3 tane mum koydum arkadaşlar, yanıyor görüntüsü verebilmek için. Ayrıca da lambayla, yanıp sönen lambayla da
küçük minik lambalarla da süsledim. İsterseniz onu açabilirsiniz, isterseniz diğerini. Mesela şu an gördüklerinizi yaptım. Linkini bırakacağım arkadaşlar. Bunlar şu an kanalımda mevcut. Yılbaşı süslemeleri, yeni yıl süslemeleri olarak kanalımda mevcut. Bu mumluğun da linkini bırakacağım arkadaşlar. Bunlar da var. Bu gördüklerinizde ise önümüzdeki hafta yayında olacak. Bu gördükleriniz. Ve şömine koruyucusu da önümüzdeki hafta yayında olacak arkadaşlar. Ve yeni yıl projelerim de gelecek inşallah. Onları da yapacağım. Çok güzel projeler var kafamda, yapmak istediğim, daha doğrusu programımda. Sizler de bu güzelliklere ortak olmak isterseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız paylaşımlarımdan ilk sizin haberiniz olur. İlk siz izlersiniz. Bilginize. Bu yolculukta bana eşlik etmenizi isterim. O yüzden de abone olmanızı isterim. Beğendiyseniz de beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.